Merhabalar arkadaşlar, bugün Golf 6 aracımızla beraberiz. Ancak bu araç 2000 dizel, bunun bilgisini bunları sizlere söylemeden önce aracımızın alt takımdan birkaç işlemlerini yaptık. Bunun dışında hemen işlemlere geçelim. Debriyajında ses var, sıvı bakımları ve filtreler ve kayış kontrol, titreme var, balans kontrol, şanzıman diferansiyel yağları, şaft kontrol ve ısıtma buji kontrol gibi sorunlarını bizlere iletmiş müşterimiz. Golf 6'larda sıklıkla görmüyoruz bu durumu. Evet. Ancak bu araba 4 çeker bir araba. Şaft bakımı dediğimizde 4 çeker olduğunu anlattım. Önden 2 aksımız, arkaya giden kardan milimiz. Orta istavruz ve tutucu bağlantı lastikleri değişimini istedi. Araç manuel olduğunu söyleyelim. DSG değil arkadaşlar. Robotik herhangi problemleri, bir parçası bulunmadığını söyleyelim ve aracımızın standart 1.6 değil 2000 dizel olduğunun da altını çizelim. Yani bu arabalar buralarda çok fazla bulunan, nadir görülen araçlardan biri. Tabii ki tüm sıvı bakımlarımızı da yaptıktan sonra işlemlere geçeceğiz. Sağ taraftan biz işlemlere başladık tabii ki. Buradan sökülen hava filtre kabinleri, alttan sökülen akslarımız var. Şanzımanı sökme işlemlerine geçtiğimiz için arkadaşlar sağ tarafı boşaltmak zorunda kaldık. Şu an sökmüş olduğumuz bazı parçalar vites halatlarıdır. Biri arayıcı, biri bulucu diye adlandırdığımız parçalardır. Üstündeki sekmanlar önemli. Önemli olduğu için de herhangi bir kayıp etmememiz gerekiyor diyelim. Evet, arka taraftan da tutan yay sekmanımızı aldık. Gördüğünüz üzere bunlar önemli parçalardır. İkincisi de burada zorlamalar olabilir. Çünkü görüyorsunuz oksitlemeler üstünde oluşmuş. Bu da bizim ikinci yay sekmanımız. Halat geriye kaçarsa vitese geçmedi aracımız. O da marş dinamosuyla alakalı soketlerimiz mevcut. Evveliyata kırılmış. Bu şekilde soketimizi çıkardık. Artı ucumuz var. Marş dinamosuna giren, hareketi sağlayan artı ucumuzu söküyoruz. Bakın marş dinamasının şanzımandan ayrıldığını kolay bir şekilde görüyoruz. Ara açıklığı mevcut. Sadece cıvatamız uzun olduğu için elle gelmedi. Tekrar anahtar yardımıyla gevşetmeye devam ediyoruz. Şu bizim aracımıza ilk hareketi veren parça. Marş dinamosu, marş motoru diye adlandırdığımız parça şu üstündeki dişli yardımıyla volant dişlisini çeviriyor. Ve bu sayede aracımız ilk marşını almış oluyor. Araç nasıl stop ediyor? Bu da ayrı bir konu. Çalıştırırken, bu şekilde çalışırken Kontağı kapattığımızda beyinden pompanın üzerindeki müşürün elektriğini kesiyor ve stop ediyor. beyinsel olarak arkadaşlar akımı kestiği için aracımızda ateşlemeyi kapatıp bu yüzden stop ediyor. Çalışma mantığı da bu şekilde diyebiliriz. Evet arkadaşlar, buradaki vites kolumuz, vitesi alıp taktığımız, bak tuttuğum kısım Türkiye'deki araçlarda bu kısım burada durur. Bu ise bu tarafta duruyor. Normalde bu şekilde olması gerekir bunun. Yani bu arkaya doğru L olmuş. Evet. Türkiye'deki araçlarda öne doğru L. Bu aracımız manuel olduğu için sizlere çok fazla değinebileceğim bir şey yok ama genel Volkswagen gruplarında, bu arada kilometreyi de göremiyoruz çünkü akümüz sökülü. Bildiğiniz üzere bu araçların yüksek modellerinde veya bazı modellerimizde arkadaşlar sistem değişiyor. DSG dediğimiz bir şanzıman tipi var. Çift kavrama olarak geçiyor. 7 ileri. Bir de bunun 6 ilerisi yağlı kavrama, Jetta'larda genellikle sıklıkla gördüğümüz bir şanzıman tipidir. Ama 7 ileri çift kavramada
kart problemlerimiz olabiliyor. Mekatronik beyin problemlerimiz olabiliyor. Tüp problemleri, plate problemleri olabiliyor. Kavrama, volant, ses problemleri olabiliyor. O yüzden bunları da kilometre bazlı olarak değiştirmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca yetkili bayinin kullanmış olduğu cihazlarla da ayar yapılması gerekiyor. Gördüğünüz hidrolik sistemiyle debriyaja bastığı için kendimiz basıyoruz debriyaja. Bu yüzden robotsal herhangi bir sistem yok. Manuel olarak çalışan bir sistem mevcut arkadaşlar. Üst kısımlar yüksek ihtimalle bitti diyebiliriz. Şanzıman çevre civataları söküldü baba. Söküldü evladım. Burada sadece motor kulağı veya şanzıman üst kulağı dediğimiz kulak civataları var. Evet, artık motor kulağı bu değil tabii ki. Sadece bu bağlantı ayağı kulak kasede kalıyor arkadaşlar. Bunların da kontrollerini tabii ki yapacağız ama şu an işimiz yok. Aracımızı artık kaldırıyoruz. Altını sizlere göstereceğiz. Durumu nedir bakacağız komple. Aracımızın alt kısmına geçiyoruz. Şanzımanı tabii ki alttan destekleyeceğiz. Ancak burada diferansiyel olduğu için şaft bağlantı kısımları var. Şu noktada bayağı bize travers engel olacak. Bu yüzden travers alabilmemiz için bir direksiyon bölümü, gördüğünüz rot başı bölümleri var. Bunu söküp travers komple aşağıya alacağız. Bayağı bir yağ kaçakları oluşmuş. Aracın sol tarafında yokken sağ tarafında motor yağ kaçakları mevcut. Z-rotları var. Z-rotlarını da bıraktırmamız lazım. Çünkü viraj demirini diyor. Şöyle bir viraj demirimiz arkadaşlar, şu parça. Önemli parçalardan biri. Traverse bağlı olduğu için tabii ki çift taraflı parçadır. Bunu da sol tarafı sökmemiz lazım. Rot başını da söktük, gevşettik. Tabii ki genellikle Z-rotları arka kısımdan dönme ihtimalleri var. Bu yüzden arkayı tutuyoruz. Manuel bir araçta çift çeker görmemiştik uzun süredir. Manuel ve 4 çeker olması garip. Buradan şaftı görebiliyoruz. Arkadan da diferansiyel bölümüne geliyor. Yine sağlı sollu aktarma organları var. Akslar yardımıyla 4 çeker olmuş. Derken burada da hafif yağ kaçırmaları mevcut. Terleme diyebileceğimiz, ekspertizlerde gördüğümüz terleme diye adlandırılan yağ kaçakları, terlemeleri görebiliyoruz. Traversimizin yine ana cıvatalarından devam edip altına bir destek şanzıman kirikomuzu koyduk. Üst taraftan direksiyon kutusunun bağlantı cıvatası vardı arkadaşlar. Bunu da sökmüştük, sizlere gösterdik. Kutu bayağı bir ayrıldı. Bizim 4 çeker işlemimiz olduğu için şanzımanı kolay alamıyoruz. Traversle arasındaki mesafeden dolayı mecburen bu şekilde boşalttık. Gördüğünüz traversin ana cıvatasıyla travers arasındaki kaborta bağlantısı bayağı bir açılmış oldu. EPS dediğimiz sistem direksiyon elektronik sistem olduğu için yağlı bir sistemi yok arkadaşlar. Buradan direksiyonun elektrik sistemine bağlanan soketi sökeceğiz ve traversin bir adet cıvatası kalıyor, o da sağ taraftan. İkinci fişimiz de söküldü. Şimdi ana büyük fişimiz var. Daha öncesinde bak tırnağı kırık. Bak buraya cirt kelepçe atmışlar. İyi değin ona. Şurada cırt kelepçe var. Tırnağı kırık olduğu için çıkmaması için
soketi arkadaşlar cırt kelepçe atmışlar. Bu da daha önce burada işlem yapıldığını bizlere gösteriyor. 2 fişimizi söktük. Büyük ana fişimiz var. Kilit sistemi kalmamış çünkü kırılmış. Bu yüzden de cırt kelepçe yardımıyla Bağla. tutturmaya çalışmışlar. Evet, kırık olduğu için cırt kelepçeyi sıktıktan sonra herhangi bir kilit açma durumumuz yok. Bu yüzden fişleri çıkardık yerinden. Direksiyonumuzla alakalı fişler de çıktığına göre travers tutan bir adet ana cıvata kaldı. Biraz önce söktüğümüz soketleri diskin üstüne koyduk. Bekliyor. Soketlerle de, kabloyla, tesisatla da işimiz bitti. İndireceğiz, bakalım ne diyecek. Dikkatli bir şekilde tutmamız da gerekiyor bu noktada. Şu an gördüğünüz gibi bayağı beşik gibi sallanıyor. Üstteki şaft da geliyor. Travers artık yok. Şaftımız var. Bunun içi de lastik baba. Tabii ki. Her zaman sıkıntılı parça olabiliyor bunlar. Şaft köselesi. Bunda da yıpranmışlıklar var. Bir bakacağız, kontrol edeceğiz. Önce traversi alalım. Dışarıya alanımızı genişletmiş olalım. Şimdi bu aracımızın manuel bir araca sahip. Vites kutusumuzu sökebilmek için burada bir bakalım. Sonradan yavru bir diferansiyelimiz var. 4 şeker olduğu için burada kardan melik, şaft ne dersek bu var. Arkada diferansiyelimiz var. Alt travesi normalde şanzıman sökerken sökmüyoruz ama bu yavru diferansiyel dediğimiz diferansiyelimiz arkaya hareket veren ayna mahrucu kutusudur. Bu da ara traves, beşik dediğimiz konuma aşırı sıkıştırıldığı için almak zorunda kaldık travesi ve şanzımanımızı alıp baskı balata bölümüne geçeceğiz. Gerekirse de şanzımanın içine bakacağız. Baskı balatayı bir görelim çünkü debriyaja basınca ses bitiyor, bırakınca ses başlıyor dendi. Bir de 250 bin civarı kilometre. Evet. Abimiz bugüne kadar hiç baskı balatasının değişmediğini söyledi. Tanıdığı, bildiği bir araç olduğu için. Evet, daha Sıfırından belli. Sıfırını bildiği için aracın hiç baskı balatasını sökülmediğini söylüyor ama direksiyon bölümündeki cırt beni bir şüphelendirdi. Belki ESP'si arızalanmıştır, kutu onun için sökülmüştür. Yani bilmiyorum yani. Bir söküm işlemi var çünkü orası Travers cırtlanmış. sökülmüş, cırtlandığı belli. Evet. Biz de şu arkada gördüğünüz yavru diferansiyel için söktük. Buradan da şaftın bağlantısı vardı. Artık Şanzıman alma zamanı bomboş geldi. oldu. Artık şanzımanı Kirko'ya alabilir. Çevre cıvatasını söküp dışarıda işlemlere devam edebiliriz. Daha sonra içindeki parçalara değineceğiz. Tabii ki bu noktada kanala abone olmayı, bizleri desteklemek adına videomuzu beğenmeyi, fikirleriniz varsa da aşağı kısımdan belirtmeyi unutmayın. Bunun dışında verilen bir emek var diyelim. Şanzımanı kaldırıyoruz. Bu da bayağı yani DSG şanzımanına benziyor baba. Sadece mekatronik. Mekatronik yok, evet, yani manuel olarak dişli sistemindeki dış tasarım aynı. Sadece mekatronik sistemimiz burada mevcut değil. Son cıvata mı usta söktüğümüz? Evet, son civatayı söküp şanzıman alacağız. Çevre cıvatamızı tabi buradan bir destek verelim. Evet. Şimdi Şanzımanı en son indirmiştik. Bu noktada içinde bulunan şanzımanımızın debriyaj rulmanı dediğimiz debriyaj rulmanımız var. 10 değil, 8 değil, 9 lokmanın tuttuğu bu cıvatalar. Genellikle 8 veya 10 lokma tutuyor Alman araçlarında ama bu aracımızda 9 lokma tutuyor ve bu şekilde bir debriyaj rulmanına sahip. Buradan hidroliğimiz geliyor, rekor yardımıyla çıkıyor. Buradan da yukarıdan sökmüştük hatırlarsanız. Hidrolik kısmı hidrolik akıyordu. Buradan 3 adet civatayı söküyoruz. Uzun süredir bu parçanın üstünde olduğu aşikar olarak belli. Gördüğünüz tozlanmalar, işte yıpranmışlık, debriyaj rulmanının bastığı noktalardaki baskı kısmındaki parlamalar bizlere bunu gösteriyor ve artık yani bir rulman gibi dönmüyor. İyice gevşemiş arkadaşlar. Debriyaj rulmanını
geriye doğru aldıktan sonra içinde sökeceğimiz herhangi bir şey yok. Buradaki keçelerden biri önemlidir. Müdahale yapılmıyor ama buradan eğer bu keçede bir sıkıntı olsa şanzıman yağımız direkt olarak şanzımanın içerisine dolar. Priz direkt sürekli döndüğü için de şöyle dönüyor arkadaşlar. 4 çeker olduğu için gösterelim. Bundan dolayı yağımız etrafa saçılır, baskı içerisine gider. Baskı içerisine gittiğinde balata mevcut. Balatada yağ ile karşılaştığında maalesef bitecektir. Balatanın üstündeki balatalar kalmayacaktır. Debriyajımızın baskı bölümüne baktığımızda yıpranmışlıklar mevcut ve üstündeki yaylardan net bir şekilde anlıyoruz ki artık bu baskının ömrü tamamlanmış. Yeni aldığımızda göstereceğiz. Bu yay daha kısadır. Bittikçe yay uzamaya doğru gider. Aynı şekilde 3 yaydan da görüyoruz. Ayrıca şemsiye bölümüne baktığımızda rulmanın bastığı noktalarda parlamalar varken çevresinde de yanmalar, artık kızarmalar başlamış. Renginden de bunu anlamış oluyoruz. Oynattığımız zaman oynuyorsa esnek volant, oynar volant diyoruz. Bu yüzden volantın sabit olmadığı için değişmesi gerekiyor. Set halinde debriyaj baskı balata, volant ve ayrıca debriyaj rulmanının değişmesi şart. Şanzıman içindeki ses için bakacağız arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Civatalar 9 ve 12 köşe. Ertesi günden merhabalar arkadaşlar. Bu ürünü beklememiz yaklaşık bir gün sürdü. Çünkü 2000 motorun hali hazırda debriyaj seti maalesef çok hızlı şekilde bulunamıyor. Bunun dışında set halinde orijinal olarak, yani bunun altını çizelim, orijinal olarak alındı ürün. Zaten burada da kullandığımız ürünün markası da belli arkadaşlar. Zaten biz hep bunu kullanıyoruz orijinal olarak. Bu da bizim debriyaj rulmanımız. Gördüğünüz gibi herhangi bir harici ses yok. Kendininkini göstermiştik. Kutumuzun en alt kısmında da ayrıca volant civatalarımız da çıkıyormuş bunun içerisinden. En alt kısmında da volantımız mevcut. Bakın bu da aracımızın volantı arkadaşlar. Yeni volant. Eski volant hemen karşıda. Karşılaştırmasını tabii ki yapacağız. Karşılaştırmalarına da değineceğiz. Eski ürünümüz Look marka, parça numarasına kadar var bu arada, bunu söyleyelim. Yeni ürünümüz de aynı şekilde. Bakın. Aradaki oynama farkını görüyorsunuz. Oynar volantın amacı bu. Krangımızın balansını alıyor baba. O yüzden oynar. Titremesini alıyor. Sabit volant olursa krangın üzerindeki ağırlıklar farklı olur. Oynar volant olursa krangın üzerindeki ağırlıklar farklı gramajlarda olur. Buna sabit takarsan krank kırma riski çok yüksek. Evet, döndürmeyelim. Onun dışında sabit volantlarda bir de şöyle bir durum var. Balatasında yaylar var. Yay olur, yani bu olur. Bakın şu bir sabit baskı balata. Balatamızın üstünde Bu yaylar var. bu esnek volantın görevini görüyor. Evet. Olay bu yani. Sabiti, yani orijinal neyse onu takmaya çalışalım. Eski baskı balatayı da gösterdik. Yeni baskı balata. Baskının üstündeki yaylar uzadıkça baskının şemsiyesi basılı kalıyor ve bu da bittiğini gösteriyor. Şu eski yayımızın boyutu, bu da yeni baskımızın boyutu. Aradaki farkı anlayabiliyoruz. Üstündeyken de değinmiştik. Bu bittikçe, ömrünü tamamladıkça bu yayda uzama yapacaktır. Yeni volantın cıvatalarını yeniledik. Ayrıca volantımızı da yenilemiş olduk. Elimizle tüm cıvataların tuttuğuna emin olmamız gerekiyor. Daha sonra tabanca yardımıyla bunları sıkım işlemleri yapabiliriz. Gördüğünüz gibi elimizle tutturduk cıvataları.
baskımızı şu an sıkıyoruz. Ama bu noktada önemli ayrıntılardan biri var. Balatayı ters takma ihtimalimiz olabiliyor bazı araçlarda. Bu da balatanın ayırmaması demektir. Şanzımanın tekrar sökülmesi demektir. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak tabii ki biz dikkat ederek taktığımız için balatanın arkadaşlar çıkıntı kısmı bu araçta baskı tarafına bakıyor. Bunu da söyleyelim. Karşılıklı olarak eşit bir şekilde baskı ve balatamızı yerine artık montaj ediyoruz. Şanzıman işlemi iç kısımdaki iç işlemini sonlandırmış olduk. Önemlidir. Her periyodik bakım olarak geçen, aslında ağır bakım olarak geçen, belirli periyotlarla değişen bu baskı balata volant setimiz yaklaşık 100.000. Coğrafi koşullara göre de, engebeli koşullara göre de bu değişir. Genellikle 90-120 bin kilometre aralığında bunlar değişmesi gerekiyor. Gönder bana. Al. Şanzımanı yerine oturttuk. Çevre cıvatalarından başladık sıkmaya. Ön taraftakileri sıktık. Şimdi şanzımanın arka tarafına gelen motorla olan bağlantısını yapmaya çalışıyoruz. Ve altına yine şanzıman kirposunu destek olarak koyduk. Çünkü ağırlık biraz daha şanzımanla beraber arttı. Buradaki cıvataları da sıkmaya devam ediyoruz. Diferansiyeli tutuyor bunlar da. Diferansiyel ama şanzımana engel baba. Çünkü demir ayak motor bloğuna bağlantısı var. Bundan dolayı yine şanzımanı sökerken mecburen sökülmesi gereken cıvatalardan 2 tanesi de bu cıvatalar. Uzun kol oluyor muydu? Sıra geldi marş motorumuza. 2 adet uzun cıvatayla şanzıman ve motoru birlikte tutan, ayrıca şu marş dinamosunu da kapsayan bu uzun cıvataları sıkıp marş dinamomuzun da artık montajına geçtik. Tabii ki marş dinamomuzun elektrik soketleri de var. Bunu unutmayalım. Dur. Buradan kollarını şuraya sıkayım da. Tamam. Kolaylık açısından üstteki cıvataları da buradan sıkmayı söyledi babam. Ki haklı. Kulağa taktıktan sonra bunu sıkmamız biraz zorlaşıyor. Hemen buradan tabanca yardımıyla hızlı bir şekilde sık. Oraya da üstü saplamalı vida geliyor bak. Ona değin. Gördün mü? Evet. Ona da pites kolunun ayağı girecek. İndirelim. Neyse. Ara transferi koyalım. Bağlantı ayağımız. Çok geri yapmış şansıma. Bir kaldıralım. Sehpayı yenileyelim. Öne alalım motoru. İnelim. İn. İn. Bekle. Evet, golf aracımızı tamamlamaya devam ediyoruz. Alt traverse taktık en son.
Şimdi şaftın altına gelen arkadaşlar, aslında koruma görevi gören bir koruma alüminyum sacımız var. Bunu takacağız. Şanzımanı en son bindirmiştik. Traversi bindirdik. Egzoz bağlantılarını yaptık. Burada salıncak bağlantıları, rot başı, alt takım bağlantıları da yapıldı. Bu noktada yine egzoz koruma sacını takıyoruz. Bir konumlandırılmada duruyor arkadaşlar. Tabii ki civatalarımızı takmamız gerekiyor. Şaftı kaldırabiliyorsan kaldır. Böyle bir saç sekmanımız var. Bunu da yerine taktık. Bu arada aracımızın periyodik yağ bakımı, sıvı bakımları da yapıldığı için burada size filtreleri göstermek istiyorum. Bu noktada gördüğünüz hava filtremiz kirlenmiş durumda. Standart bir kirliliği var. Yağ filtremize bakalım. Yağ filtremiz de aynı şekilde artık ömrünü tamamlamış, kötü durumda diyebiliriz. Ancak mazot filtresi daha kötü durumda arkadaşlar. Mazot filtresinin arasındaki bölümler artık kapanmış. Mazot geçmeyecek hale kadar gelmiş, artı simsiyah bir şekilde olduğunu söyleyelim. Kötü durumda duruyor. Bunlar da aynı şekilde polen filtremiz ve motor yağımız da periyodik bakıma dahildir. Bu bakım her 10.000 kilometrede bir yapılması gereken bakımdır. Evet, aracımızın alt şanzıman kulağı. Sıra geldi artık altını kapatmaya. Bu da bizim plastik korumamız. Sağ tarafına değinelim. Sağ tarafına müşterimiz müdahale edilmemesini istedi. Ancak biz bu şekilde gönlümüz razı gelmediği için buraları güzel bir şekilde yıkadık. Ama müdahale etmedik. Bunu söyleyelim. Buralar komple yağ kaçağı vardı, hatırlarsanız. Şimdi Kaçağı korumamızı kaçak devam edecek. Evet, plastik korumamızı bu noktada korumanın bir tarafının kırıldığını görüyoruz, plastiğimizin. Zaten kırık olduğu için olayı çekmedik bile. Evet, zaten civatası üstünde müdahale yapılmadı. Kırıldığı için zaten kendi çıkmış oldu. Genelde Volkswagen'larda bu tip bir plastik koruma çıkıyor arkadaşlar. Standart olarak kullanılan bir koruma aslında diyebiliriz. Aracımızı indirdik. Alttan korumalarını taktık. Tüm kontrollerimizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Bu noktada sizlere değineceğim tek bir işlem kaldı. Nedir bu işlem? Tabii ki filtreler takılacak, motor yağı konacak ama boşaltılmıştı. Sadece müşterimizin defterde, kağıtta ilk videonun başında gösterdiğim bir şikayeti daha vardı. Isıtma, kızdırma bujilerinin kontrol edilmesini istiyordu. En son o işlemimiz var. Patlak varsa takım halinde değiştireceğiz. Çünkü diğerleri de uzun süre çalıştığı için patlama riski var ama herhangi bir sıkıntı yoksa müdahalemiz olmayacak. Araç içerisindeyiz. Şu an debriyajımız boş olduğu için pompalama işlemi, bakın dipte kaldı şu anda. Hemen alt noktada direksiyon mafsalında görüyoruz. Yine yağ filtremizin montajına geçtik. Kullandığımız ürünler yine orijinal olduğunu söyleyelim. Çünkü mazot ve yağ filtresinde kesinlikle orijinal ürünleri tercih etmeniz gerekiyor. Geçenki 1.4 TSI Jetta'nın da aynı şekilde buradaydı arkadaşlar. Volkswagen'lerde genelde yeni nesillerde karterin altında hemen yanında oluyor. Bazılarında üstte bu şekilde. Plastik olduğu için çok fazla sıkıp kırmayın. Burada kırılmalar olabilir, yağ kaçırmalar olabilir. O yüzden
hafif sıkmanız yeterli. Zaten bunlar genelde üstünde yazabiliyor. 25 Newton falan oluyor arkadaşlar. Bunda yazıyor mu? Evet, bunda da 25 Nm ile sıkın diyor. Bunun dışında yağ filtremizi taktık. Sol tarafta mazot filtremizin takılacağı nokta. Mazot filtremizin yenisi. Bu şekilde yerine geçiyor. Üstünde standart Volkswagen tipi torksluk civatalar var. Yeni hava filtremizi de artık yerine takacağız. Sen neredesin? He? Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim, kolay Abi, gelsin. uzun süredir seni soruyorlar ama videolarda çıkmıyorsun. Geçen yorumlarda gördüm. Ha, Evet. O yüzden gelmişken seni bir çekeyim dedim abi. eyvallah eyvallah. Merak edenler var. Bilgin olsun yani. Arada bir kendi işimizi de yapıyoruz ya. Takipçilerimize ne söylemek istersin abi? Abiciğim ne diyebilirim? Beni soran da sormayan da sağ olsun. Elimden geldiği kadar da size geliyorum, yardım ediyorum. Teşekkür ederiz abi. Ne demek? Takipte kalın. Böyle yakından çekelim. Geçiş yönü tek yönlü arkadaşlar. Direksiyon mafsalımızın da montajını yaptık. Bu noktada kesinlikle direksiyon mafsalı çıkıkken asla bu direksiyonu döndürmüyoruz. Biz söktüğümüz zaman direksiyonu kilitleyip anahtarı alıyoruz ki bilmeyen gelip biri şöyle elini attığında döndüğündeki içindeki sargıyı koparmasın diye. Yani direksiyon mafsalımızın önemli bir durumu var. Direksiyon açı sensörüyle de alakalı, kalibrasyon işlemleriyle de alakalı durumlar oluşabilir. Direksiyon mafsalının bir adet cıvatasını söyledikten sonra sıkımını gerçekleştireceğiz. Direksiyon mafsalımızı taktıktan sonra bir adet kapağı var. Bazı araçlarda bu kapak olurken bazılarında yok. Şöyle bir kapağımız, 2 adet klipstik plastikler tutuyor. Şöyle yerine geliyor. Delikler de klips yardımıyla birbirine tutturulmuş olacak. Mavsalı gizliyor. Amacı mafsalı gizlemek baba. Başka herhangi bir şeyi yok. Yok. Bunu da söylemiş olalım. Onun dışında hemen arka noktada da klips yerimiz var. Aracın içerisine geçtik. Artık çalıştırma zamanı. Birkaç kez kontağı aç kapa yapacağız. Evet, sizlerle beraber lambaları da söndürdük. Bazen araç arkadaşlar direksiyon kutusunu söktüğümüzde, özellikle Volkswagen gibi araçlarda direksiyon işareti artı sağ tarafta kaygan zemin işareti yanar. Bu da direksiyonu bir kez çevirmemizi istiyor veya bilgisayarla silmemizi istiyor. O şekilde müdahale edebiliyoruz. Şu an sadece aracımızın yanmayan bir lambası var diyor bizlere. En son bir spreyle temizlik işlemlerimiz var. Bu şekilde kuruduğu zaman kalıyor. Çalışmış halini gösterelim. Aracın arkasında led lamba olduğu için müşterimizin bilgisi dahilinde led lamba uyarısını gösterge panelinden veriyor. O yüzden herhangi bir işlem yapmayacağız. Evet, aracımızı dışarı çıkardık. Şu an son haliyle karşınızdayız. Birazdan
test sürüşünü gerçekleştireceğiz. Kısa bir test sürüşü yapacağız. Vitesler gayet güzel, pürüzsüz bir şekilde geçiyor. Evet, kısa da bir test sürüşü yaptık. Şimdi dükkanımıza gidiyoruz. Arkadaşlar, uzun bir video oldu. Emek içeren bir video oldu. Güzel bir şanzıman videosu, ağır bakım videosu oldu. Bizden yani 10.000 kilometre veya 20.000 kilometre önce de trigger bakımı yapılmış. O yüzden müdahale etmedik. Genel anlamda ağır bakımı yapılmış bir araç. Şimdiden teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Ayrıca müşterimize de bizi tercih ettiği için. Kanala abone olmayı, bizleri desteklemek adına videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Şimdi polen filtresine bakacağız ama ilk görünüş hiç de hoş değil arkadaşlar. Bakın, polen filtresi maalesef ne halde? Çok kötü durumda arkadaşlar. Bayağı kötü bu. Tabii direkt takmayacağım. Aracın kontağını açıyorum. Buradan en son seviye manzara müthiş. Evet, aynen. Herhalde çayır çimende ne varsa o hepsini almış. Maalesef kötü durumda. İşimiz şanzıman kavramayla alakalı olduğu için bir de 250.000'e kadar müşterimizin söylediğine dayanaraktan değişmediğini söylüyor. Sıfırını biliyormuş